Şu Fırat'ın bir videosu var. Merak ediyorum. Merak. Her şey Evet. Anafen çocuğa ne oldu? Hapishanede olabilir abi. 2016'dan önce yaşandı. FETÖ dershanesi olarak bilinen Anafen, Ordu Fatsa'dan SBS'de bir Türkiye birincisi çıkartmayı başarmıştı. Ve o anı bu şekilde ölümsüzleştirdiler. İşin garip tarafıysa bu fotoğrafın kısa bir sürede küresel bir mime dönüşmesiydi. İnsanlar bu çocuğu türlü yerlere montajlayarak oraya ayak uydurmasını sağlıyordu. Ve bu mim Anafen Boy olarak adlandırılıyordu. Kramponları, göbeği, kendine özgü yüz hatları, giydiği tişört. Bu çocuk tam anlamıyla bir ikondu. Ve bir kullanıcının onu Yandım ama. internette keşfetmesinin ardından tüm dünyada bilinen bir meme haline aldı. Ve araştırmaya başladığımda Anafen çocuğun arkasında inanılmaz bir hikaye olduğunu öğrendim. Allah Gelin Allah. size tüm detayları anlatayım. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Charm Kuel. Belki de iyi Balina bebedir videosundan lan. sonra zaten söylemiştim. Kanalın etkileşimi biraz aşağı çekildi. Normal olacağını biliyordum zaten. En azından bu videonun biraz da öne çıkması için beğenip yorum atarsanız çok mutlu olurum. Seviliyorsunuz. Teşekkür ederim. İyi seyirler. Bu foto Kardeş. Kardeş destek istedin. Al destek. Eyvallah. Fotoğraftaki olay şuydu. Darbe mevzularının üzerinden 2 yıl geçmişti ve resimdeki çocuğun giydiği bu tişört darbe sonrasında kapatılan Anafen adındaki bir FETÖ dershanesine aitti. Ve bu fotoğrafa internette tesadüfen denk gelen İYO adındaki minik bir shitpost sayfası admini dalga geçmek adına forumlarda Anafen çocuk adıyla paylaşımlar yapmaya başlamıştı. Forumda Benim arkadaşlarıyla yan yaptığı bu kanalla gırgır bu. sonrasında Abone değil bu görsel miymişim forum buna? içerisinde kullanılan bir içerik haline geldi. Ve ardından Anafen Slideshow adındaki bu video ile Anafen Reis'i tüm piyasaya duyurmuş oldu. Bu noktadan sonra önce Instagram'da meme sayfaları, ardından da Reddit'in mizah Arkadan oluyor sayfaları oğlum. bu çocuğu paylaşmaya başlamıştı. Binlerce upvote ve beğeni bir anda piyasadaki herkesin Anafen Reis'i görmesini sağladı. Ardından Anafen çocuk farklı yerlere montajlanmaya başladı. Birkaç ayda o kadar büyük bir meme haline aldı ki Adam adında Brooklyn, New Yorklu Know Your Meme'in ünlü site moderatörü Anafen Reis'e global bir meme sayfası oluşturdu. Anafen Evet ya SBS'nin şimdiki adı ne? çocuk Heog mu? Bir dakika ne? Heog, YKTS, LGS, JKT, LGS, ABS bilen yok değil mi abi? I don't know yazmış biri. O bile olur. LGBT, PKK. Harbi ne la? Ne oldu? Teog mu hala? Teog galiba lan. LGS. Liseye geçiş sınavı mı? SBS neydi? Seviye belirleme sınavıydı. Teog neydi amık? Teog ortaokuldan. Yo, Teog da Teog ne? Hamas abi. Teog'un neydi abi açılımı? Şu yanındaki adamın yere düşüp öldüğü oyun neydi hocam? Yanındaki adamın yere düşüp öldüğü oyun mu? Temelden orta öğretime geçiş mi? Ya bırakın abi. Kaç kere değişecek. kafamın içine öyle bir yerleşmiş ki sanki 15 yıllık bir meme gibi hissettiriyor. Tam Ancak seviyoruz. tüm bu olaylar Eyvallah pek de yavrum. uzak olmayan bir tarihte yaşandı. Çocuğun büyümüş Her halini şey görür müyüz? 2019'da başladı. Ben de kaynakları bu şekilde aratmaya başladım. Paylaşılan meme'ler üzerinden ana görsel olarak düşündüğüm bir içeriği veri tabanlarında taratmaya karar verdim. Oradan da görselin internetteki en kaliteli haline ulaştım. Yalnızca bir içerik Haber 61 adındaki bir kaynağa bağlanıyordu. Ordu valisi Orhan Ya. Düzgün 2012 seviye belirleme sınavında 496 puan alarak il birincisi olan Fatsa Dolunay Koleji öğrencisi Yunus Emre Yılmaz'ı makamına kabul ederek başarısından dolayı ödüllendirmişti. İşin garip tarafı ise şuradaki yazıyı okumamla TBS'de 450 üzeri alan OE'dir. No offense 450 üzeri alan parlak çocuklar. No offense. Ama kardeşim meslek neyse ya yorum yapmayacağım. Tebrik ederim başarılarınızdan dolayı. Yorum yapmıyorum abi. Siz var ya benim dershaneye gitme sebebimsiniz lan. He? Benim annemin babamın beni dershaneye zorla gönderme sebebisiniz lan. He?
başladı. Para İl hızlı Milli Eğitim yayılıyor. Müdür Yardımcısı Herkes Ömer ondan Demiröz biliyor. ve Para Yunus hızlı Emre yayılıyor. Yılmaz'ın babası Herkes gazeteci ondan Muhsin biliyor. Yılmaz'ın da bulunduğu ödül töreninde Ordu Valisi Orhan Düzgün Yunus Emre'ye başarısının sırrını sordu. Şimdi tüm bunları kimin ortaya çıkardığına bakalım. Eğer internette Yunus Emre Yılmaz SBS'ye yazarsanız bir sürü kaynakta haber yapıldığını göreceksiniz. Ve haber kaynaklarını içeren bilgilere göz atarsanız neredeyse tamamında Yunus Emre'nin babasına ulaşacaksınız. Muhsin Yılmaz yani Anafen Reis'in babası Yunus henüz daha minik bir bebekken Oğlum ordunun sizin hayatta bir zevkiniz yok mu? Bak yazıyor. Lan kardeş siz hiç mi bir çocukluk, gençlik, ne bileyim hiç mi testosteron, hiç mi hormonlar, ne bileyim ya birader ya. Neyse Fatsa ya. ilçesinde görev yapmaya başlamış bir gazeteciydi. Sektöre girdiği günden bu Saygılar. yana büyük işlere imza atmış ve Ordu'da çok sevilen bir gazeteci olmayı başarmıştı. Bu durum onun Fatsa Belediyesi'nde basın ve halkla ilişkiler bölümünde çalışmasını sağladı. Bu sayede yıllar içinde çevresini iyice geliştirdi ve istediği haberi istediği şekilde paylaşabilecek bir noktaya geldi. Böylece hikaye şöyle gerçekleşti. Tarihler 9 Haziran 2012 sabahı saat 6 civarlarını gösterdiğinde Anafen çocuk o dönemin son SBS sınavına girmek için hazır bekliyordu. Sınav günü gelip geçtiğinde babası Muhsin Yılmaz için harika olaylar yaşandı. 1999 yılında doğan ve 5. sınıftan beri Anafen 99'lu la benden büyük. dershanelerine giden çocuğu Yunus Emre Yılmaz, dönemin lise sınavı olan SBS'de Ordu bölgesi için bir rekor kırmıştı. İlk girdiği SBS sınavından tam puan, ikinci sınavdansa 496 Selam. puan alarak Ordu Fatsa Pardon küçük la küçük ya. Pardon ya küçük la küçük. Ben 9'luyum arkadaşlar. 2009'luyum ben. 12 yaşında baba oldum. 98'liyim arkadaşlar. Daki tek birinci olmuş. Küçükmüş bir an gitti ya. Ne diyorsanız deyin bana Selam. ne amına. Ne oldu arkadaşlar? Ben yanlış bir şey mi dedim? Dememişimdir ya. Ya bay bay ya. Hoşçakalın. Gitgide kötüye gidiyor. Böyle anlarda durmasını bileceksin abi. Elinize sağlık. Kaliteli yayında. Hoşçakalın çocuklar. Babasının gurur kaynağı oğlu Yunus Emre'nin elde ettiği bu başarıyı tüm ülkeye duyurması gerekiyordu. Ve 98 Şubatlıyım. Bu çocuğu 97'li 3 seneyle sayılır kaçırdım. mıyım? Keşke az daha erken gitseymiş. Hemen Aman kamerasını Allah'ım. aldı Sayılmam. Başka soru yok. ve doğruca Yunus Emre'yi yetkililerle fotoğraf çektirmeye götürdü. İşte tüm bu görseller ve yapılan haberler bu şekilde ortaya çıktı. Yunus Emre ödül alıyor. Yunus Emre'ye validen tebrikler. Ayrıca bu durum Anafen için de inanılmaz bir reklam kampanyasıydı. Anafen'in o dönemki reklam müdürü konuyla ilgili güzel açıklamalar yaparak Yunus Emre'yi tebrik etmişti. Bu arada bu eleman yıllar sonra FETÖ'den İzmir'e yargılandı ve selam. postalandı. Çakışmaya devam. Ya abi bu 35 kadar. olmuştur Ya falan. baba bu böyle bir hani sinyal gibi bir şey ya bu bıyık. Valla sinyal yani abi. Şu böyle takım elbise çekme ve şu şekil gözükme sinyal yani. Yunus Emre'yi tebrik etmişti. Bu arada bu Terör eleman testinde yıllar sonra FETÖ'ye verirdim bunu abi. FETÖ'den yargılandı ve postalandı. Ve sonra Yok AKP bıyığı daha farklı. AKP bıyığı uzun değil böyle trimmed bir bıyık. Değişik yani hani. sonrasında gazeteler basıldı, internet sitelerinde babası tarafından haberler girildi. Ve Geniş üzerinden böyle, geçen neredeyse 7 yılın kısaltılmış. ardından büyük bir meme halini aldı. Ancak işler değişmişti. 2012 yıllarında yalnızca Anafen olan bu kurum 2019'da artık bir terör artığıydı. Ve geçen uzun yıllar sonrasında kimse bu çocuğa ne olduğunu bilmiyordu. Tam olarak bu videoya kadar. Anlat bize Kuel Baba. Aydınlat bizi. Yunus Emre SBS'de Türkiye birincisi olduktan sonra Fatsa'dan Yemeğimi taşınıp yedim, Ankara'ya yerleştirilmişti. Bunun sebebi Ankara'da Samanyolu Fen Lisesi adında bir yeri kazanmıştı. Bu okulu yazma sebebi o dönemlerde iyi puan getiren Samanyolu. öğrencilerin yapacakları tercihlerin ana fen dershanelerindeki mentorlar tarafından belirlenmesiydi. Bu mentorlar zeki öğrencileri yine kendi okullarına yönlendiriyorlar, böylece ağı sürdürmeye devam ediyorlardı. Yunus Emre burada iyi bir eğitim aldıktan sonra yine iyi bir puanla Boğaziçi Üniversitesi'ne yerleşmişti. Tam Boğaziçi'ne girdiği senede darbe mevzuları yüzünden Zaman okuduğu TV. eski Samanyolu Lisesi yapılan büyük bir baskın sonrası kapatılmıştı. Ancak Yunus Emre bundan etkilenmedi. Boğaziçi Üniversitesi'nde psikoloji bölümünü okudu ve o dönemde hobi olarak tiyatro oyunlarını oynamıştı. Üniversitenin YouTube kanalında paylaşılan İş İstiyorum İş isimli oyunda Anafen çocuğun günümüze en yakın halini görebilirsiniz. Biraz daha detay bulmak için isim üzerinden yaptığım basit taratmalar sonucunda Huya dönüşmüş abi çocuk güzel. Yunus Emre Yılmaz'a ait olan bu LinkedIn sayfasını buldum. Bu gerçekten o. Blue Clip adında bir medya şirketinde video editörlük yapıyormuş. Ayrıca aynı zamanda Celiz Mek adında farklı bir medya kuruluşunda daha çalışıyor. Bu şirketin olayını bilmeyenler için ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarının yönetimini sağlıyorlar.
Anafen çocuk bizi bulur mu abi? Benim Toktir kanalını biz orospu evladıyla yarıştırır mı acaba? Kısaca Ronaldo paylaşımlarını kendi yapmıyor. Fotoğraflarını birileri çekiyor, birileri düzenliyor ve yayınlıyor. İşte şirket tam olarak bu işi yapıyor. O kadar Türkiye birinciliği, ödüller, valiler, haberler derken iyi bir bölümde okudu. Ancak her şeyin sonunda farklı bir meslek yapacaktı. Kendini video editörlük işine vermiş Classic. ve bu konuda ilerleme kararı almıştı. Bu şirketin ismini vermek istemeyen çalışanları üzerinden Yunus Emre hakkında bazı detaylara ulaştım. Çok iyi birisi olduğunu söylüyorlar. Bayağı iyi niyetli birisiymiş. Ve şu anda siz bu videoyu Öyledir değil mi abi? izlediğiniz sırada Anafen çocuk askerdeymiş. Ayrıca iletişim numarasını da verdiler ancak askerde olduğu için rahatsız etmedi. Videoya koymak için detay ararken şöyle bir şeye denk geldim. LinkedIn profilinde şu bölüme tıklarsanız orada Yunus'un bağlantısı olan yerleri görebilirsiniz. Böylece bu isimleri araştırarak sosyal medya hesaplarına eriştim. Oltan adındaki bu adamın Instagram hesabını bulmam kolay oldu. Ve arkadaşları bölümünde Yunus Emre'yi arattığımda bu profile ulaştım. Bu onun güncel hesabı ancak profil gizli. Merak Ya oğlum keşke göstermeseydin lan güncel hesabını. ettiğimden ve videoya detay sağlaması adına eskiden işe yaradığını hatırladığım Postgro adındaki bir uygulamayı kullanacağım. Video içerisinde detay sağlaması için güncel bir fotoğraf bulmak zorundayım ve sonuçtaysa internette o Bu ne la? yıllardan beri var olan tüm görselleri bunlarmış. Yunus Emre babası tarafından internete bırakılan bu izler sayesinde çocukluğundan beri garip bir deneyim yaşamıştı. Sürekli internetteydi ve gittiği her okul Lan illegal yöntem. garip şekilde Talihsiz olmuş. Biraz talihsiz olmuş. FETÖ ile bağlantılıydı. İnternetteki kullanıcılar onu FETÖ'cü olarak adlandırsa da, gezdiğim her forumda FETÖ'cü birinci olarak tanıtılsa da Yunus'un kişisel profillerinin hiçbirisinde bu konuda Aradaki bir kanıta Joker, ulaşamadım. eyvallah. O dönemde anafen dershanelerine giden bu konudan bağımsız çok fazla öğrenci vardı. Yani böyle bir yafta yapıştırmak doğru olmayabilir. Bir de şöyle bir ihtimal var. Postgro gizli hesabı gösteriyor. Ulan ne biçim program lan o öyle? Sonuçta devlet bu adamı askere almış. FETÖ'cü olsa onu askere almazlardı değil mi? Almazlardı ya. Güzel video. Yok ya. Alırlar mı abi? Kolay gelsin. Askerde Don. ne işi var oğlum böyle tarikatların falan?